Merhaba arkadaşlar, sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum hepinize. Bugün bu şekilde köksüz orkideleri nasıl köklendirebilirsiniz? Bununla ilgili kısaca bilgiler paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Bunu çiçekçiden aldım. Bu şekilde köksüz bir halde, bu şekilde köksüz olan orkideleri çok uygun fiyatlara satın alabilirsiniz. Çiçekçiler artık ölmek üzere olduğu için bunları daha uygun fiyatlara satabiliyor. Gördüğünüz gibi yaprakları artık ölmek üzere. Bunun artık can suyu iyice gitmiş. Orkideler köklerini kaybettiğinde yapraklarda yumuşama meydana gelir arkadaşlar. Sizin orkidenizin de yapraklarında yumuşama oluşmuşsa köklerde çürüme var demektir. Bu aşamada dikkat edin arkadaşlar. Havalar da artık ısınmaya başladığı için köksüz olan orkideler daha fazla yapraklarda yumuşamaya sebep olur. Özellikle orkidelerinizin kökleri sağlıklı değilse su kültürünü alabilirsiniz. Suda orkideler biraz daha kendini toplar. Nem ihtiyacını karşıladığı için yapraklarda yumuşama olmaz. Şimdi köksüz orkideyi nasıl köklendireceksiniz? Bunun 3 yöntemi var arkadaşlar. 3 şekilde köksüz orkideleri köklendirebilirsiniz. Birinci yöntem bu şekilde su kültüründe köklenmesini sağlamak. Bir kabın içerisine su koyuyoruz ve orkidemizi içerisine koyarak beklettim arkadaşlar. Normalde diğer çiçekleri çoğaltırken nasıl böyle kök oluşmasını sağlamak için suya koyuyorsanız orkideler için de aynı işlemi yapıyorsunuz. Suya koyarak orkidenin kök oluşturmasını sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi bu yöntemi denedim ben. 2 tane yaprak çıkardı ama henüz kök oluşmadı maalesef. Yaprak çıkarması da tabii ki önemli ama orkidenin en çok sağlığının yerine gelmesi için en önemli şey köklerinin oluşması. Çünkü bir bitki kökleri olmadan maalesef yaşayamaz. Kökleri oluşana kadar elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Su kültüründe ise orkidenizin tek ihtiyacı olan şey su ve bol ışıktır. Orkideler yeteri kadar ışık almadığında maalesef olan kökleri de çürümeye başlar. Su kültürüyle orkidelerinizin sağlığına kavuşmasını ve köklenmesini sağlayabilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim. Benim birkaç tane orkidem su kültüründe. Gördüğünüz gibi bakın suda olmasına rağmen tomurcuklar oluşturmaya başladı. Yine şunu da göstereyim. Yaklaşık 1 yıldır su kültürünü aldım arkadaşlar. Üzerindeki çiçek de gördüğünüz gibi yeni dökülmeye başladı. Önceki videolarımda bunu görebilirsiniz. Bu yaklaşık 6 aydır bu şekilde çiçekli. Hem yaprak oluşturdu bakın bir yandan. Bir yandan da gördüğünüz gibi çok sağlıklı yeni kökler oluşturdu. Kökleri de oldukça sağlıklı. Su kültürü orkideler için en ideal yöntem aslında. Orkidelere rahatlıkla sadece suyun içerisinde de bakabilirsiniz. Suda orkideler besini de çok hızlı aldığı için gelişimi daha hızlı oluyor. Ama suda sadece dikkat etmeniz gereken suyunu eksik etmemek, kontrol etmek. Tabii toprakta yetiştirmek daha kolay ama toprakta yetiştirirken köklerin çürümesine sebep oluyorsanız suda yetiştirmenizi tavsiye ederim. Orkidelere sadece suda da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu dediğim gibi su kültürünü aldım ama henüz köklenme oluşmadı. Orkideniz çok yorgun düşmüşse maalesef köklenme biraz daha geç olabilir. O yüzden ben şimdi buna başka bir yöntem daha deneyeceğim. Orkideyi köklendirmek için 3 yöntem var demiştim. Birisi su kültüründe bakmak. Diğer yöntem ise süngerle orkideyi köklendirmek. Orkideme şu şekilde süngeri sarıyorum arkadaşlar. Ve orkideyi bir kabın içerisine koyarak bunun nem ihtiyacını karşılamak için elimden geleni yapıyorum. Şöyle ikisini de saracağım. Bu şekilde orkideyi bir kabın içerisine koyup üzerine bir miktar su ekleyeceğim. Bu aşamadan sonra dikkat etmeniz gereken en önemli şey su içerisinde su bulunmasını sağlamak. Sürekli su olması gerekiyor ki orkide nem ihtiyacını karşılasın ve yeni kökler oluşsun. Bu da özellikle orkideyi hızlı bir şekilde köklendirmek için uygulayabileceğiniz en ideal yöntemlerden biri arkadaşlar. Bu şekilde sünger herkesin evinde vardır. Bulaşık süngerini sert kısmını kopararak keserek normal süngeri bu şekilde orkidenize sararak orkidenizin köklenmesini sağlayabilirsiniz. Uygulayabileceğiniz ikinci yöntem de bu arkadaşlar. Bunun yanı sıra üçüncü yöntem de yosun kullanmak. Şöyle göstereyim bakın. Bu yosunu orkidenizin köklerini sararak aynı bu şekilde köklenmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde yosunu ormandan temin edebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle kuzeye bakan yamaçlarda yosun oluşuyor böyle fazla nemden dolayı. Sonbahar, kış aylarında böyle yosun oluşuyor. O yosunları getirip dezenfekte ettikten sonra orkidelerinizi köklendirmede kullanabilirsiniz. Ayrıca
Yosun en iyi köklendirme yöntemi olan bitki arkadaşlar. Ben diğer bitkilerimi çoğaltırken de, çiçeklerimi çoğaltırken de yosun da köklendiriyorum. Yosun kullanmayı ihmal etmeyin. Bulabilirseniz yosun kullanarak menekşelerinizi çoğaltabilirsiniz. Diğer sukulentlerinizi, her şeyi yosunda rahatlıkla çoğaltabilirsiniz. Çünkü yosun nemi tutma kapasitesi çok yüksek olduğu için sık sulama gerektirmiyor ve o bitkilerin çoğalmasında çok hızlı bir şekilde destek oluyor. Aynı zamanda oldukça geçirgen bir yapıda, yumuşak bir yapıda olduğu için kökler daha hızlı bir şekilde yayılıyor ve bitkileriniz daha hızlı çoğalıyor. Yosun kullanarak da yine bitkilerinizi çoğaltabilirsiniz. Aynı zamanda orkidenin de köklenmesini sağlayabilirsiniz. 3 yöntemi de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Su kültürü, yosun veya sünger kullanarak orkidelerinizin köklenmesini sağlayabilirsiniz. En hızlı yöntem sünger ve yosun, ama tabii ki herkesin evde kolaylıkla yapabileceği yöntemlerden biri de su kültürü. Su kültürünü de rahatlıkla yapabilirsiniz. Aceleniz yoksa suya koyun arkadaşlar. Uzun sürede olsa yavaş yavaş köklenecektir. Zaten su kültüründe olan orkidenin yapraklarında yumuşamada meydana gelmez. Kendini toplamaya başlar. Bakın bu yapraklar oldukça yumuşaktı ama şu an sertleşmeye başlamış. Bu zaten sararmış olan bir yaprak olduğu için bunu artık kendini toplayamaz, ama diğer ikisi yumuşaktı ama su kültürünü aldıktan sonra sertleşmeye başladı. Su kültürü bitkileri toplamak için, kendine gelmesini sağlayabilmek için uygulayabileceğiniz en ideal yöntemlerden biri ve herkesin evde rahatlıkla uygulayabileceği bir yöntem. Belki yosun bulmakta zorlanabilirsiniz ama suyu herkes bu şekilde suda orkidelerin köklenmesini sağlayabilir. Ben genellikle su kültürüne koyarken de şöyle koyuyorum arkadaşlar. Böyle bakın, kökler iyice suya temas edecek şekilde koyuyorum. Şu kısma kadar suyun değmesi gerekiyor. Yaprak aralarına kadar gelmesin ama özellikle şu kök kısmına gelsin. Çünkü bu kısımlardan yeniden kökler oluşacak. Şu alttaki odunsu kısımdan artık kök oluşmaz. Bu şekilde iyice suya temas edecek şekilde içerisinde su olması gerekiyor. Bazıları böyle yapraklarını koyarak da köklenmesini sağlayabiliyor. İsterseniz bu yöntemi de deneyebilirsiniz. Şöyle yaparak orkidenin yapraklarından da yeteri kadar nem alıyor. Bu şekilde de yine köklenmesini sağlayabilirsiniz. Orkideleriniz topraktaysa ve üzerinde çiçekler varsa, çiçekleri bir anda dökmeye başladıysa bu orkidenizin kökleri çürümeye başladığı ve artık sağlığını kaybediyor demektir. Böyle bir orkideniz varsa siz de hemen bir an önce su kültürünü alıp suda kendini toplamasını, köklerin oluşmasını sağlayabilirsiniz. Suda bakım yapmak çok önemli arkadaşlar. Yaz ayları da geliyor. Yaz aylarında orkidelere bakmak biraz daha zor. Çünkü bulunduğumuz ülkenin sıcaklık koşullarından dolayı orkideler yaz aylarında kendini salmaya, yaprakları yumuşamaya, kökleri çürümeye başlıyor. Bu çürümelerin sebebi genellikle fazla kuru havadan kaynaklanıyor. Nem yetersiz geliyor. Hava sıcaklığı fazla olduğu için de orkideler maalesef çok fazla bu iklime adapte olamıyor. Sıcaklığa dayanamıyor ve maalesef köklerde çürümeler meydana geliyor. Bu aşamada orkidelerinizi su kültürüne alabilirsiniz. Şimdi ben orkidemi süngerle kabımın içerisine alacağım ve bol aydınlık olan bir yere koyacağım arkadaşlar. Cam kenarına yakın bir yere koyabilirsiniz. Cam kenarına yakın olsun ki orkideniz bol ışık alsın ve daha hızlı bir şekilde köklenme olsun. Normal diğer çiçeklerinizi de özellikle bu yaz aylarına doğru spreyle sulama yapabilirsiniz arkadaşlar. Arada bir bu şekilde üzerine sprey püskürterek, sulama yaparak bu şekilde orkidelerinizin nem ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Yaz aylarında hava çok fazla sıcak olduğu için yaprakları hafif bu şekilde nemlendirmek bitkinizin daha hızlı bir şekilde kendini toplamasını, yaprakların canlı ve parlak görünmesini sağlar. Köklerin de yine nem ihtiyacını karşılayacağı için köklerde çürüme meydana gelmez. Siz de bu şekilde orkidelerinizin hem köklerinin iyi gelişmesini sağlayabilir hem de sağlıklı yeni çiçekler oluşmasını sağlayabilirsiniz. Köksüz orkidelerinizi de bu anlattığım 3 yöntemle köklenmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımda orkide köklendirme ile ilgili birçok video mevcut. O videolara da ulaşabilmek için yukarıdaki linke tıklayabilirsiniz. Ayrıca orkidelerinizi besinle desteklemek isterseniz evde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bitki besini içeriklerine de yukarıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beril'in Hünerleri YouTube kanalında başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.